Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan 38 yaşındaki Dennis Patrick adlı bir Alman Müslüman oldu. Peki nasıl Müslüman oldu? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da yaşayan Dennis Patrick, gurbetçi komşularını ziyarete geldiği Kayseri'de Müslüman olup Deniz adını aldı. Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti. İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için il müftülüğüne başvurdu. Müftülükte Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelime-i şehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak Deniz adını da aldı. Patrick, Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilendim. Müslüman olmaya karar verdim dedi. İhtida töreni sonrasında İl Müftü Vekili Mehmet İzci Deniz'e Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti. Evet, mübarek olsun diyelim, hayırlı olsun Deniz için. Değerli izleyicilerimiz, bunlar tabii güzel haberler, sevindiren haberler. Ancak bir gözlemimi paylaşmak istiyorum izniniz olursa. Şimdi özellikle yeni yetişen neslin büyük bir kısmı, hepsi için söylemiyorum, maalesef büyük bir kültür erozyonu içerisinde. Maalesef kültürümüzden, özellikle Avrupa'da, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarının uzaklaştığını gözlemliyorum. Üzücü bir durum. Kültürümüzden uzaklaşmamız bundan sonraki kuşakların da yok olması anlamına geliyor. Her anlamda, hem dini anlamda hem kültür anlamında. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, bunun temel nedenlerinden bir tanesi toplumların bireyselleşmesi, egoistleşmesi, kendi kültüründen uzaklaşmasına neden oluyor. Kısaca bencilleşmesi. Batı toplumları maalesef hep ben diyen bir toplum, biz diyen bir toplum değil. Bizim kültürümüzde, dinimizde ne var? Hep biz var. Biz denilir, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de dahi, kutsal kitabımızda dahi biz ifadesi vardır. Ben yoktur arkadaşlar. Yardımlaşma eskisi kadar maalesef toplumlarda, Batı toplumlarında yok. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızda yardımlaşma kavramı her geçen gün daha da azalıyor. Üzülerek görüyoruz bunları. Hal böyle olunca bizim çocuklarımız da, yeni yetişen neslimiz de ben diyor, bencilleşiyor. Sağındaki, solundaki zor durumda olan ya da yardıma muhtaç olan ya da o insanla bir şekilde bir araya gelmesi gerekirken, fikirlerini, düşüncelerini, imkanlarını paylaşması gerekirken maalesef paylaşmıyor. Bencilleşiyoruz. Toplumumuzun gidişatı bu yönde. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını gözlemlediğimizde bunu daha çok görüyoruz. Öyle ya da böyle arkadaşlar, hayat şartları daha zor, ekonomik şartlar daha zor olsa da mutlaka ve mutlaka Türkiye'ye gidip çocuklarımızın bir ayda olsa, 2 ayda olsa kültürümüzü almasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi tatil kavramı da değişti. Tabii ki otellere de gideceğiz, tatil köylerine de gideceğiz Türkiye'deki. Bunlarda problem yok. Olacak şeyler bunlar. Ama üzülerek görüyorum ki maalesef tatil kavramı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için otel olarak, tatil köyü, deniz olarak böyle bir algı var. Ama izninin yarısını tatil köyünde, otelde yapıyorsan yarısını memleketine giderek, akrabalarını ziyaret ederek, iyi ya da kötü hiç önemli değil, çocuklarımızı akrabalarımızla tanıştırarak, onların kültürlerini bir nebze olsun onlara tanıtarak geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Tatil kavramı sadece
otellerden ibaret değildir dememiz lazım çocuklarımıza. Eğer biz şimdi çocuklarımızı sadece Türkiye'ye gittiğimizde otellere götürüyorsak, o da büyüdüğünde sadece otellere gidecek, akrabalarını tanımayacak. Çocuklarını tanımayacak, kültürü tanımayacak. Bir sonraki nesil tamamen Alman olacak, Fransız olacak, İngiliz olacak. Kültürümüzü, dinimizi kaybedeceğiz. O nedenle ben Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuk yetiştirirken bu ülkenin, yani Almanya'nın, Fransa'nın tabii ki kültürünü de öğrenecek, entegre olacak. Onda problem yok. Ama zaten 11 ay boyunca zaten bu ülkenin kültürünü alıyor. Almadı. Çocuklarımıza veremediğimiz bizim Türkiye'deki kültürümüz, dinimiz. 5-6 hafta izne gittik, geldik. Ne yaptık? Otellere gittik. Tatil köylerine gittik. Çocuklarımızı bir konuda ihmal ediyoruz. İşte onların ruhunda olması gereken kültürümüzü veremiyoruz. Maalesef böyle. Maalesef. Ama tatil kavramı sadece Bodrum'a, Antalya'ya, Çeşme'ye, Fethiye'ye gitmekten ibaret olmadığını verirsek, işte o zaman anne baba olarak biz de doğru bir iş yapmış oluruz. Bakın, çocuklar kültüründen tamamen uzak, dininden tamamen uzak. Maalesef. Üzücü bir durum. Bunları söylerken hani sakın beni yanlış anlamayın. Ya bu adam dini anlatıyor falan. Değil arkadaş, ben gazeteciyim. Ben ne dini alimiyim, ne dini bildiğimi iddia ederim. Benim kendi içimdedir o. Ama üzülerek gördüğüm bir tabloyu paylaşmak istedim. Hepsi bu arkadaşlar. Bütün olay bu. Ya beni sakın yanlış anlamayın, eleştirmeyin. Bu konuyla ilgili eleştirmeyin. Başka konularla ilgili tabii ki eleştirebilir. Yanlışım varsa da söyleyin. Amenna. Ama gördüğüm çocuklarımızın durumu bu arkadaşlar. Hepsi ben olmuş, bencil olmuş. Toplumlar bencil, anne baba bencil. Yanında biri düşüyor, ölüyor, bakmıyorlar. Batı toplumu, Alman, Fransız, İsviçre, o bu. Zaten böyle değil mi? Birisi ölse dönüp bakmıyorlar. Biz de öyle olduk. Biz de öyleyiz. Bencilleşiyoruz. Hep ben, hep ben, hep ben. Ya dönüp bakmıyoruz, yardım etmiyoruz. Maalesef. Kusura bakmayın. Böyle olduk. Hepimiz böyle olduk. Bu doğru bir gidişat değil. Çocuklarımızın bu kültürü, yani bizim Türkiye'nin Türk toplumunun kültürünü almasına yardımcı olmamız gerekiyor. Akrabalarıyla, eşle, dostla Türkiye'de zaman geçirmesini sağlamamız gerekiyor. Bu kadar, başka bir şey yok. Zaten oteller parayı verince alıyorlar. Bu arada otellerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu sene Türkiye'ye tatile gidenler bilir. Otellerde büyük bir kazıklama sistemi oturtulmuş vaziyette Türkiye'de. Kusura bakmayın, bu. Pandemi döneminden önceye göre fiyatları %100 arttırmışlar. Vatandaşı nasıl kazıklayacağını şaşırmışlar. Fiyatlar uçmuş. Söze gelince turizm, söze gelince hizmet bilmem ne diyenler, ağlayanlar, turist gelmiyor, müşteri gelmiyor diyenler ne hikmetse fiyatlarını 2'ye 3'e katlayarak gurbetçi vatandaşımızı kazıklamanın yoluna gitmişler. Bunu seçmişler. Ben hep anlattım, yine anlatıyorum. Ne dedim ben? İzin sezonundan önce hep dedim ki aman Türkiye'ye gidin, paranızı Türkiye'de harcayın, oradaki otelciler esnaf kazansın dedim. Ama gittim, gördüm, çok pişman oldum bunları söylediğime. Beni takip edenler bilir. Bodrum'a gittim, diğer tatil noktalarına gidip videoları sizinle Türkçe Haber adlı bir kanalımız var biliyorsunuz. Türkçe Haber yazdığınızda görürsünüz. Orada paylaştım. Çıldırmışlar. Milleti nasıl dolandıracaklarını şaşırmışlar. Onun için pişmanım. Türkiye'ye gidin dediğim için. Tatil konusunda, yani bu otel konusunda. Çıldırmışlar. Denetim yok. Fiyatlar almış başını gidiyor. Çoluk çocukla beraber gideceksin, oturacaksın. Bir hamburger, bir içecek içeceksin.
250-300 liradan aşağıya o plajlarda hesap yok. 99 liraya lahmacun satanları gördüm ben. Yine Türkçe Haber'de var biliyorsunuz. Türkçe Haber adlı kanalımızda. Bu arada Türkçe Haber'e de abone olmanızı, takip etmenizi rica ediyorum. Orada da çok enteresan haberler paylaşıyoruz. Türkçe Haber. Yani sözün özü, denetim yok. Oteller almış başını gidiyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Hiç kimsenin de umurunda değil. Utanmadan 99 liraya lahmacun satıyorlar. O satanlara diyorum ki senin anan baban hayatı boyunca 99 lira lahmacun yemiş mi? O lahmacunun içerisine tıpkı Nusret gibi etin üstüne altın koyuyorlar ya, bir şeyler yapıyor ya. Sen altın tozuyla mı kaplıyorsun lahmacunu? Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen videonun altına yorum olarak yazmanızı, bu arada ve eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de mutlaka beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da lütfen abone olunuz. Sizlerden sadece bunları bekliyoruz.